YouTube'da, Diray'da, Instagram'da, Facebook'ta, son olarak TikTok'ta olmak üzere yüzlerce saat canlı yayınlar yaptık. Bu canlı yayınların başlıkları genelde bilgisayarla alakalı olduğu için bugüne kadar binlerce soru gelmiştir. Güç kaynakları nasıl olmalı, neye göre seçmeliyiz, güç kaynağında kaliteyi nasıl anlarız gibi onlarca, yüzlerce soru aldık. Teknobiyotük tarafından kanalımıza incelenmek üzere gönderilen Rajan Tek'in Kratos serisi 2 adet güç kaynağını inceleyeceğiz. Biz bu videoda farklı bir şey yapacağız. Bu iki güç kaynağında iç yapılarını derinlemesine incelemesini yapacağız. İki güç kaynağında temel özellikleri birbiriyle aynı olmasına rağmen birisi modüler, birisi de gördüğünüz gibi standart kablolu bir şekilde geliyor. Kutu üzerinde öne çıkan özellikleri gördükten sonra iki güç kaynağında sökeceğiz ve iç yapılarında, kondansatör yapılarını, PCB yapılarında yakından göreceğiz ve videomuza son vereceğiz. Unutmadan söyleyeyim, iki ürünün de linkleri açıklamalar kısmında olacaktır. Rajan Tek Kratos serisinin kutusuna baktığımız zaman ön tarafı, üst tarafı ve arka tarafı özelliklerle dolu voltaj birimleri burada yer alıyor. Kutunun üst tarafını incelediğimiz zaman Cybernetics ATX 3.1'i görüyoruz burada. Bu da şu anlama geliyor. Yeni bir sertifikasyon şirketi arkadaşlar. Bu tarz elektronik bileşenleri özellikle güç kaynakları üzerinde sertifika veren bir oluşum, bir laboratuvar olduğunu öğrendim. Bunların şöyle bir iddiası var. Bildiğiniz gibi eskiden 80 Gold, Platinum gibi sertifikalar alıyordu güç kaynakları. Diğer sertifika kurumlarından farklı olarak güç kaynaklarını daha zor şartlarda testlere tabi tutuyoruz. Ona göre etiketlendirme yapıyoruz. Özellikle güç kaynaklarının sadece güç tarafını değil, aynı zamanda fan sesi, fan gürültüsünü de testlere tabi tuttuklarını iddia eden bir kurum. Öyle görünüyor ki bundan sonra diğer güç kaynaklarında ve diğer donanımlarda bu Cybernetics etiketi sık sık karşımıza çıkacak. Kutunun üzerine baktığım zaman 2 adet renk seçeneği var. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Beyaz sistem kullananlar için bir seçenek sunuyor. Rajan Tek 80 Plus Gold Kratos serisini inceliyoruz. Yan tarafa baktığım zaman 5 yıl garanti Japon kapasitör, PCI Express 5.0 RTX kartlar için üretilen bu özel kablodan bahsediyor. Biraz sonra zaten bu kabloları inceleyeceğiz. ATX 3.1 AC input 100 ile 240 volt. Özellikle bilgisayar güç kaynaklarında çok öne çıkan bir özellik. Eski model güç kaynaklarında bu voltaj aralığı çok azdı. 180 volt ile 240 volt arasıydı. Bu da voltaj dalgalanmalarından dolayı yüksek voltajda, düşük voltajda güç kaynaklarını bomba gibi patlatıyordu. Yıllar önce bunun testini zaten yapmıştık. Kanalımda videosu var. Bu da güç kaynağı için büyük bir avantaj. Yani 100 volt ile 240 volt arasında istediği kadar voltaj insin çıksın, güç kaynağı gücünü korumaya devam ediyor. Üst tarafa baktığımız zaman her ne kadar biz 850 wattı incelesek de kutu üzerinde diğer güç kaynaklarını da burada görebiliyoruz. 12 volt kanalından 70.5 amper, 850 watt üzerinden 846 yani %90'a kadar bir verimlilikte çalışıyor. 1000 wattı incelediğimiz zaman 12 volt üzerinden 83 amper, 1000 watt üzerinden 996 watt bir güç verdiğini, 1000 wattta da neredeyse Watt'ın %100'ünü bize verdiğini buradan görebiliyoruz. 1200 Watt'ın 12 volt kanalına baktığım zaman 100 amper, 1200 amper üzerinden tam 1200 amperlik bir güç verdiğini buradan görebiliyoruz. Aşağıya baktığım zaman seçim pusulası gibi burada bir takım ibareler var. Güç kaynağı içerisindeki özellikleri temsil ediyor. Bunların hepsini anlatmaya kalksak her biri üzerinde 5 dakika video çekmemiz gerekiyor. Kısaca ne işe yaradıklarından bahsedeceğiz. 80 Plus Gold serisi olduğunu zaten söylemiştik. Bugüne kadar güç kaynaklarında rastlamadığım etiketlerden birisi de Intel C6, C7, Raider bazı etiketlerde C6 ve C7 olarak da görebilirsiniz. Bu etiketin anlamı Intel'in güç durumlarıyla uyumlu olduğunu gösteriyor. OTP aşırı sıcaklık koruması güç kaynağı içerisinde oluşabilecek yüksek ısıları algılayarak otomatik olarak gücü keserek hem kendisini hem de sistemimizi koruma altına almış oluyor bu durumda. İkinci sırada OPP aşırı güç koruması, yani sistem üzerinde herhangi bir yüksek güç geldiği zaman sistem otomatik kapanır ve kendini koruma altına alır. CGP kısa devre koruması sistem üzerinde oluşabilecek, örnek verecek olursak anakart üzerinde güç açıkken bir uygulama yapıyorsunuz. İçerisine bir vida düşürdünüz veya tornavida ile bir yerlere dokundunuz. Kısa devre yapıldığı zaman sistem anında kendini kapatarak hem anakartınızı, diğer donanımlarınızı aynı zamanda kendisini bu özellik sayesinde koruma altına almış oluyor. OVP aşırı gerilim koruması, yani güç kaynağımızın 12 volt kanalından 12 volt üstü veya altı voltaj geldiği zaman OVP sayesinde sistem kendini kapatıyor ve kendini koruma altına almış oluyor. UVP'yi incelediğimizde güç kaynağının çıkış voltajı normal seviyenin altına düştüğü zaman devreye girer ve devreyi kapatır. O cepheyi incelediğimizde az önce ne demiştik? 850 Watt'ta 70.5 amper bir akım çekiyor. Buradaki herhangi bir kanaldaki akımlarda bir problem olduğu zaman o cephe devreye giriyor ve sistemi kapatarak sistemi ve kendisini koruma altına almış oluyor. 850 Watt'lık güç kaynağımızın incelemesini bitirdik sayılır. Rajan Tek 1000 Watt'lık güç kaynağının özelliklerine de baktığımız zaman hemen hemen birebir aynı özelliklere sahip. Demin anlattığım koruma özelliklerin hepsi mevcut. 1000 Watt'lık güç kaynağında eksik olan Cybernetics ATX
3.1 etiketi burada yok. Muhtemelen bu güç kaynağını bu firma incelemeye almamış arkadaşlar. Yan tarafını incelediğimizde Kratos Light serisinin 650 Watt, 850 Watt, 1000 Watt'lık ürünleri karşımıza çıkıyor. Bize gelen ürün Raijintek Kratos 1000 Watt. Onu inceleyeceğiz. Az önce anlattığım özelliklerin hemen hemen hepsi burada da yer alıyor. Kablo yapısı, güç birimleri gibi. Bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum. Kaliteye de bakmak istiyorum. Bugüne kadar yurt içinden yurt dışına gelen yüzlerce ürün incelemesi yaptım. İncelediğim ürünlerin ağırlıklarıyla da çok yakından ilgilenmişimdir. Bu zaman zaman eleştiri konusu da olabiliyor. Kaliteli bir ürün ağırlığıyla da kendini gösteriyor. Tam 1 kilo 222 gram böyle boş olarak kablolarıyla birlikte ölçelim. Kablolarını koyduğumuz zaman 2 kilo 65 gram olduğunu görüyorsunuz. Yani her zaman söylüyorum, ürünün ağırlığı çok önemli arkadaşlar. İç yapısını biraz sonra zaten göreceğiz. Arka kısmına baktığımız zaman burada büyükçe bir havalandırma, güç girişimiz ve off-on anahtarı yer alıyor. 12 santim sessiz havalandırma fanı. Modüler soketini incelediğimiz zaman anakart soketi, SATA portlar, RTX kartlar için üretilen 600 wattlık güç kablosu için burada özel bir soket yer alıyor. RTX ekran kartları için özel üretilmiş 600 wattlık kabloyu incelediğimiz zaman diğer kablolara benzemediğini fark edebiliyoruz. 6'şar yoldan oluşan 2 adet kabloyla buradaki voltajlarımız taşınıyor. Üst kısımda diğer kablolarda olmayan bir özellik var. Burada özel bir soket var, görüyorsunuz. Güç kaynakları dijital olduğu için, yani sensöre dayalı çalıştıkları için ekran kartıyla güç kaynağı arasındaki sensör bağlantıları bu yol üzerinden yapılıyor. Kutudan 4 adet de montaj vidası çıkıyor. 2 adet 4x1 SATA kablosu geliyor. Hard disk ve DVD writer gibi donanımlarımızı bilgisayarımıza takacağımız soketler. Molex ile çalışan donanımlar her ne kadar piyasadan kalksa da halen daha güç kaynaklarında bu kablolar gelmeye devam ediyor. Yani eski bir hard diskiniz, DVD writer'ınız varsa bu kabloyu da kullanabilirsiniz. Ve anakartımızın 24 pin kablosu, bu kısmını, yani şu parçalı kısmını güç kaynağı üzerine takıyoruz. Diğer bütün kısmını da anakart üzerine takarak güç kaynağımızın gücünü anakarta bu kablo sayesinde aktarmış oluyoruz. Kaliteli standart bir güç kablosu. GPU kablosundan 2 adet geliyor. Her ne kadar flopiler tarihi eser olsa da flopiyi düşünerek de bu şekilde bir dönüştürücü kablo koymuşlar. RTX 40 serisi ekran kartları dışında diğer ekran kartlarımızı sisteme takacağımız 8 pinden oluşan 2 adet daha kablomuz mevcut. Raijintek 1000 Watt'ın üzerine baktığımız zaman az önce zaten buradaki özelliklerin hepsini açıklamıştık. Burada da aynı özellikler yer alıyor. Geniş bir havalandırma ızgarası, on-off butonu, power girişimiz, 12 santim sessiz fan bu güç kaynağında da yer alıyor. Az önce de dediğim gibi ağırlık bir güç kaynağında benim için ölçüdür. Eğer bir güç kaynağı ağırsa iç yapısı, PCB yapısı, komponent yapısı kaliteli olduğu için ağır oluyor. 1 kilo 250 gram kablolarıyla birlikte ölçtüğümüz zaman da 1 kilo 874 gram, yani ağır bir güç kaynağı. Modüler güç kaynağında olduğu gibi burada da kablo yapısı gayet kaliteli. Şuraya bakar mısınız? Kemik gibi diyebilirim. Anakart kablomuz bu güç kaynağında da diğerinde olduğu gibi RTX 40 serisi kartlar için üretilmiş özel kablomuz mevcut. Burada da şöyle baktığım zaman kemik gibi kaliteli bir yapı var. Standart ekran kartları içinde tam 3 adet PCI Express kablosu geliyor. SATA kabloları incelediğimiz zaman 3 adet Molex uç, 5 adet de SATA uçla birlikte geliyor. Özellikle SATA ve Molex kabloların uzunluğu benim çok dikkatimi çekti. Buradaki PCI Express kablolarından birisi de bayağı bir uzun. Özellikle geniş kasalarda bizim için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bugüne kadar incelediğim birkaç ürünün iç yapılarını sizlerle paylaştım. Burada gördüğünüz gibi bir garanti etiketi var. Ona rağmen ürünü açacağım ve iç yapısını hep birlikte göreceğiz. Güç kaynaklarının ön tarafı kadar arka tarafı da çok önemli. Şöyle PCB yapısına baktığımız zaman kemik gibi bir yapıya sahip. Özellikle şuradaki yüksek akım geçen yolların ne kadar disiplinli ve kalın yollar olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Böyle bir güç kaynağını açtığınız zaman şurada 2 adet ana kondansatör var. Buralara kesinlikle dokunmuyorsunuz. En çok hoşuma giden güç... Allah! Çarptı lan bu. Kondansatörlerdeki voltajı boşaltabilmek için 100 wattlık bir ampulü bu şekilde bir duy yaparak kondansatörlerin artı ve eksilerine dokunduruyorsunuz. Eğer voltaj olsaydı ampulü yakıp içerisini boşaltacaktı. Diğer güç kaynağındaki kondansatörü de güvence altına alalım. Uzun zamandan beri elektriğe takılı olmadığı için kondansatörlerimizde güç yok. Kablolu olana da bakıyoruz. Onda da özellikle şu kabloların bağlantı noktaları, trafonun bağlantı noktaları, diğer kondansatörler vesaire modüler olan güç kaynağıyla kablolu güç kaynağı arasında kalite farkı neredeyse hiç yok. Trafonun altına denk gelen kısım görüyorsunuz. Burada plastik yok. Pasif soğutma yapılmış. Burada 3 milimlik bir termopet koyulmuş. Pasif soğutma sağlamış oluyor bu durumda. Bu kısımda çok teknik konulara değinmek istemiyorum. Kısa kısa geçeceğim. Modüler olan güç kaynağımıza baktığımız zaman hani Japon kondansatör demiştik ya. Giriş katımıza 2 adet ana kondansatör, büyükçe bir bobin, MOSFET soğutucularımız, trafomuz, güç kaynaklarının ikisinde iç yapısı birebir aynı gibi. Güç kaynağının içerisini açtığım zaman çok şaşırdım diyebilirim. Alışa geldiğimiz standart güç kaynaklarına hiç benzemiyor. Kutunun üzerinde Japon kondansatörden bahsetmiştik. Onlardan ana kondansatörümüz ve çıkış katında çok
sayıda SMD kondansatör, çok sayıda entegre var. Burada bir PWM entegresi, kısa devre entegreleri, hemen arka tarafta da var birkaç entegre. Güç kaynağının üstüne baktığımız zaman zaten iç kısmını tahmin edebiliyordum. 6-7 adet irili ufaklı entegre mevcut. Özellikle güç kaynaklarında optoküplörler çok önemli. Anakart üzerinde tam 4 adet optoküplör kullanılmış. Şöyle buna da kısaca bakalım. Aşağı yukarı deminkiyle aynı. Burada çıkış katında çok sayıda Japon kondansatörler yer alıyor. Aynı kondansatörler çıkış katındaki konnektörlerin yanlarında da yer alıyor. Diğerinde olduğu gibi bunda da 4 adet optoküplör var. Bu optoküplörler bu tarz elektronik cihazlarda güvenlik açısından çok önemli. İki güç kaynağında incelediğim zaman giriş katında birer röle olduğunu görüyoruz. Bu da buradaki koruma görevlerinden dolayı güç kaynağımıza kapat komutu geldiği zaman buradaki röle voltajı kesiyor ve anakartımızı koruma altına almış oluyor bu durumda. Son olarak iki güç kaynağında karşılaştırdığımız zaman gerek PCB yapısı gerek komponent yapısı kalitesi birebir aynı. Şu anda güç kaynağını bilgisayarıma taktım. Karşılaşmada bulundu. Ve fanımız çalışıyor. Mikrofonu fanın üzerine koydum. Asla ses yapmıyor. Aynı zamanda çok büyük bir dosyanın renderini alıyorum. Bu fanı döndürebilmek için bayağı bir yük verdim bilgisayarıma. Şu anda render ve oyun devam ediyor. Güç kaynağının böyle tam konuşurken çalışmaya başladı. Asla ve asla güç kaynağı fanı ses yapmadığını bu durumda test etmiş olduk. Yani bu güç kaynağını detaylı bir şekilde içiyle, dışıyla, fan sesiyle, her şeyle incelemiş olduk. Umarım faydalı bir inceleme videosu olmuştur. Baştan da söylediğim gibi iki ürüne ait linkler açıklamalar kısmında olacaktır. O linklerden girerek sizler de bu güç kaynaklarına sahip olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada render devam ediyor. Oyunumuz da henüz başlamadı ve fanımız dönmeye devam ediyor. Asla ve asla fan sesi gelmiyor arkadaşlar.